Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkidelerle karşınızdayım. Bugün bana çok sık sorulan ve özellikle herkesin yaşadığı bir problemden bahsetmek istiyorum. Orkidelerde tomurcuklarda sararma ya da orkide tomurcuklarının dökülmesi, çiçeklerde kuruma ve çiçeklerde buruşma, bununla ilgili birçok problem yaşayan kişi var ve ben de bununla ilgili bir problem yaşadım ve bunu da hemen sizler için bir video olarak çekmek istedim. Kanalımda sizler için çekmiş olduğum bütün videoları önce kendim yaşadıktan sonra ve tecrübe ettikten sonra paylaşıyorum. Bununla ilgili size birkaç püf noktadan bahsedeceğim şimdi. Öncesinde eğer kanalıma abone değilsiniz, abone olup destek verebilirsiniz ve bunun gibi yeni videolarımdan haberdar olmak için hemen sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Orkidelerde tomurcukların dökülmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi yer değişikliğidir. Özellikle eğer ev değişikliği yaptıysanız ya da eğer yeni bir orkide aldıysanız sıkça karşılaştığımız orkide tomurcuklarında hemen bir sararma ya da orkide çiçeklerinde hemen bir dökülme meydana gelebiliyor. Bunun en önemli nedeni ise yapmış olduğu yer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü orkideler hemen adaptasyon sorunu yaşayabiliyorlar ve buna karşı olarak da strese girdikleri için bu şekilde tepki olarak ya tomurcukları sararıyor ya da çiçeklerini dökebiliyorlar. O yüzden yeni aldığınız bir orkideyi kesinlikle saksı değişimi, toprak değişimi yapmayın ve orkidenizin doğru ışık ve nemi aldığından emin olun. Bakın bu gördüğünüz orkidem bir ay önce herhalde sizlerle yeni alınan orkide bakımından bahsetmiştim. Bakın gördüğünüz gibi burada hemen bir tomurcuğu sararmaya başladı ve bu tomurcuk aslında bu daldaki ilk açan tomurcuk ve geldiğinde o tomurcuklar olduğu için gördüğünüz gibi ortam değişikliği ve ısı değişikliğinden dolayı bu şekilde sararmalar olabiliyor. Fakat ben burada doğru ışığı alması için ve doğru oda sıcaklığı ve doğru sulamayı yapmak için biraz uğraştım ve bunun sonucunda da gördüğünüz gibi bu orkidemin dalındaki diğer tomurcuklar gayet güzel büyüdüler ve çiçeklerini açmaya başladılar bile. O yüzden yapmamız gereken ilk işlem orkidemizin bol ışık alması ve orkidemizin ortam ısı ve nemini ayarlamak gerekiyor. Özellikle kalorifer peteklerine yakın koymayın. Eğer kalorifer peteğine yakın bir yere koyarsanız kuruma olabilir. İkinci önemli dökülme nedeni ise orkidelerdeki sıcak ve soğuk dengesinin bozulmasından. Orkideler kesinlikle çok fazla sıcak ortamları sevmezler ve çok soğuk ortamları da sevmezler. En düşük 15 derece ve en yüksekte 25 derece arasındaki sıcaklıklarda yaşamaları gerekiyor. Eğer çok soğuk bir ortama koyarsanız burada gördüğünüz gibi hem tomurcukları sararmaya başlar hem de açmış olduğu çiçeği bile sararabilir ya da çok yüksek bir sıcaklığa koyarsanız yine aynı şekilde bu problemi yaşayabilirsiniz. O yüzden eğer bu problemi yaşıyorsanız orkidenizin mutlaka sıcaklık ayarını kontrol edin. Bunun için oda sıcaklığını ölçecek bir termometre kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz orkidemde de bakın gördüğünüz gibi orkidemin tomurcukları maalesef sararmaya başladı ve hatta açtığı bir çiçeği bile sarardı. Bunun nedeni ise kalorifer peteğine yakın olduğu için biraz kurumadan ve yine ortam sıcaklığını dengeleyemediğimden kaynaklandı. Ve şimdi bunu önlemek için bakın özellikle bundan sonraki açacak olan tomurcuklar gördüğünüz gibi yeşil görünüyor. Ve bunun da aynı problemi yaşamaması için ben biraz günlük olarak su püskürtüyorum. Fakat buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çiçeklere su püskürtmemek gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi benim su püskürtmem sonucunda belirli aralıklarla hemen o biraz önce gösterdiğim tomurcuk gördüğünüz gibi çiçeğini açmış oldu. Çünkü eğer böyle bir durumda dikkat etmezsek diğer tomurcuklar da aynı şekilde kuruma devam edecektir. O yüzden böyle bir şey fark ettiğiniz zaman hemen tomurcuklarına günlük biraz su püskürtebilirsiniz. Dediğim gibi bunu kesinlikle abartmayın. Sadece tomurcuk kısımlarına su püskürtmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde göstermek istiyorum. Sadece bu şekilde hafif günlük böyle püskürtebilirsiniz. Böylelikle tomurcuklardaki kurumayı da gidermiş olacağız. Ve diğer önemli bir nokta, üçüncü nokta ise orkidemiz eğer uzun süre susuz kalmışsa bu da orkidenin çiçeklerinin solmasına ve tomurcuklarının dökmesine sebep olabilir. Ya da çok fazla sulama yaptıysanız bunda da yine aynı şekilde aynı problemle karşılaşabiliriz. Hatta köklerin çürümesine de sebep olabilir. O yüzden orkidenin kökleri griye, beyaza döndüğü zaman orkidenizi mutlaka sulayın. Ama yeşilse sulamanıza gerek yoktur.
Tomurcuk sararmasına sebep olan dördüncü önemli nokta ise orkideler üzerinde meydana gelen bir takım böceklenmeler olabiliyor. Bu bir unlu bit hastalığı olabilir ya da başka bir böceklenme olabilir. Böyle bir durumda orkidelerde maalesef çiçeklerinde solmalar, çürümeler, tomurcuklarda sararmalar ve dökülmeler meydana gelebiliyor. O yüzden orkidelerinizi günlük mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yaprakların üzerinde beyaz unlu bit gibi böcekler varsa hemen orkidenizi bir köşeye ayırıp onu mutlaka bu böcekten kurtarmaya çalışın. Çünkü unlu bit hastalığı genelde orkidelerde, yeni alınan orkidelerde de çok olabiliyor. Çünkü toplu ortamdan geldikleri için orkidelerin öz suyunu emdiği için hemen orkide dalında, yaprağında ve çiçeklerinde kuruma meydana geliyor. Bu da çürüyebiliyor. Bu orkidemi sizlerle daha önce paylaşmıştım. Bu şekilde orkide çiçeklerinin kurumasının diğer önemli sebeplerinden bir tanesi ise orkide ilk açtığı çiçekleri zamanla bu şekilde kuruyabilir. Özellikle marketten orkide aldığımız zaman ve eve getirdiğimiz zaman belli bir süre sonra bakıyoruz ki orkidelerin ilk açan çiçekleri yavaş yavaş artık dökülmeye başlıyor. Yani sizler eğer böyle bir problemle karşılaşıyorsanız bu demek ki orkidenizin ilk çiçeği 2 ay önce ya da 3 ay önce açmıştır muhtemelen. Ve eve geldikten sonra da bu şekilde kuruma olabilir. Yani bu normal bir durumdur. Bakın gördüğünüz gibi diğer çiçeklerim gayet sağlıklı, orkidemin diğer dalları. Bunlar arasında neredeyse bir 3 ay var. Çünkü orkideler tomurcuklarını sırasıyla açar ve ilk açılandan da kurumaya başlar. Yani bu normal bir durumdur. Diğer önemli sebep ise orkidelerinizin tomurcukları sararıyorsa ve yapraklarında sararma varsa orkideniz mantar olmuş olabilir. Bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer orkidenizin gövdesinde siyahlaşma varsa, köklerde çürüme varsa ve yapraklar sararıyorsa orkideniz muhtemelen mantar olmuştur. O yüzden böyle bir durumda hemen orkidenizi tedavi etmeniz gerekiyor. Bir mantar ilacı kullanabilirsiniz ya bir nem yağı kullanabilirsiniz mantarlı yere. Böylelikle orkidenizin tomurcuklarının daha fazla çürümesine de engel olmuş olursunuz. Bu tarz hastalıklarda maalesef böyle orkide çiçeklerinde dökülmeler olabiliyor. Bütün sebepleri sıraladım. Sizler de orkidelerinizin tomurcuklarının dökülmesini, sararmasını istemiyorsanız mutlaka direkt güneş ışığı değil ama bol bol ışık alan ideal bir oda sıcaklığı ve ihtiyacı oldukça sularsanız bu problemlerle karşılaşmazsınız inşallah. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yaparak sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza geri dönmeye çalışıyorum. Beni Instagram adresinden de takip etmek istiyorsanız hemen aşağıdaki linkten kanalıma ulaşabilirsiniz. Ve Instagram'dan da bana orkidelerinizin fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de sağlıksız orkidelerinizi ben de böylelikle sayfamda paylaşmış olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.